Herkese merhabalar. Ben Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir tavuk tarifi ile geldim. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Tavuk göğsüm var. Videodaki gibi birebir şekilde kesiyorum. Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet, tavuklarım hazır. 2 diş sarımsağım var. İnce ince doğruyorum. Sarımsakları geniş bir kabın içine alıyorum. 1 tatlı kaşığı karışık baharat, çok az kimyon, kekik, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, zerdeçal ve tuz ekliyorum. Bir miktar da zeytinyağı ekledikten sonra karıştırıyorum. Tavuklarımı baharatlı, yağlı karışımın içine alarak her tarafına gelecek şekilde buluyorum. Her dilimin arasına gelmesine dikkat edelim. Üzerini kapatarak en az 1-2 saat buzdolabında bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Akşamdan hazırlarsanız daha lezzetli bir tavuk elde edersiniz. Tavaya çok az sıvı yağ alıyorum. Ve yağım ısındıktan sonra tavuklarımı içine alıyorum. Üzerine baharatlı yağı da gezdirdikten sonra kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte önce sulanıp daha sonra suyunu çekene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, soğanlı sos için bir miktar sıvı yağ alıyorum. 1 adet piyazlık doğranmış kuru soğan, 2 dişli sarımsağı kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 2 adet rendelenmiş domates ekliyorum ve sos haline gelene kadar kısık ateşte kendi halinde pişirmeyi bırakıyorum. Evet, domates sosum hazır. Biraz tuz ekleyerek tekrardan karıştırıyorum. Evet, tavuğum yeteri kadar pişti. Dikkatli bir şekilde bir kaba alıyorum. Domates sosu tavaya aldıktan sonra üzerine tavuğu yerleştiriyorum. Kalan domates sosu da tavaya döktüm. Tavuğu alıyorum. Çok az üzerine su gezdiriyorum. Kapağını kapatarak tavuğum yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Ara sıra domates sosundan tavukların üzerine gezdirelim. Evet, tavuğum hazır. Altını kapatıyorum. Yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağını eritmeye bırakıyorum.
Su bardağı yıkanmış pirinci ekliyorum ve tane tane olana kadar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Evet, kavurma işlemine devam ediyorum. Su bardağı dondurulmuş nohut ekliyorum. 2 su bardağı kaynar su. Yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak suyu bitene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Bu aşamada 1-2 dakika yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pişirmeyi bırakalım. Daha tane tane bir pilav elde etmiş oluruz bu sayede. Evet, gördüğünüz gibi pilavın suyu çekti. Altını kapatarak demlenmeyi bırakıyorum. Demlenen pilavımı karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane dağılan harika bir pilav oldu. Evet, pilavı servise hazırlıyorum. Sıkı kalıba bastırıyorum. Ben tavuğumu da servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Ve sosundan üzerine gezdiriyorum. Yanına da pilav ekleyerek yemeğe ve ikrama hazır. Tane tane pilav, harika bir tavuk göğsü hazırladım. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.